Özellikle tebrik ediyorum. Fenerbahçe'de oyun olarak belki tam istenilen yerde olmadığıyla ilgili yorumlar var. Hoca buna katılıyor mu? Özellikle 37 dakika gol gelene kadar birazcık ama acaba geçmişteki gibi biraz zorlanacak mı? Fenerbahçe maçı kaybedecek mi? Altın tepside sunulan galibiyeti yine alamayacak mı diye derken gol geldi, biraz daha rahatladı. Şimdi önümüzde bir Galatasaray derbisi var. Önce Rize, sonra Galatasaray derbisi. Ne düşünüyor hocam? Puan farkı şu anda bir. Eğer yenebilirse Galatasaray liderlik koltuğuna oturacak. Bu çok kısa süre içerisinde Fenerbahçe bayağı yol kat etti. Bunlarla ilgili düşüncelerini rica ediyorum. So, Coach, first of all, congratulations. Some people think that the team still couldn't reach the level you want in terms of playing style. And today, when we look at today's game, in the first 30 minutes till the first goal, fans were concerning a little bit. They were thinking, is it going to be difficult again? Maybe it's not going to be easy again. Of course, after the first goal, it became easier. Now, the following matches will be, first of one will be against Rize, and then you will play against Galatasaray. You managed to narrow the gap to 1 point, and if you beat them, you are going to be at the top of the table. So we can say that in a very short while, Fenerbahçe made a big improvement. So what would you like to say? First of all, ben, bu akşam çok mutluyum. Because it was a difficult game, very difficult game. From all the teams that are at the end of this table, if you see Karagümrük, if you see, I don't know, every team, this is the team with the best statistics. And that's why I was very, let's say, nervous before the game, because we had a tough, very tough game in Pilsen, a lot of travel, 2 days out of Istanbul, changing the time. So I was very, let's say, nervous before this game. They have like 17 crosses per match, Kayserispor'a. 17. The other teams like Karagümrük, for example, they have 6, 7, 8 per game. So it's more than double. And you see the quality they have to cross, the quality inside the box. This is a team that at the end will end up, I think, in the midfield. That's why it was very important today to play calm, especially at the beginning. You mentioned it. It was not easy to find the right spaces. And when it's not easy to find the right spaces, we keep the possession. We have to keep calm, so that you don't lose the ball, you move the opponent, you try to find the right moment to play vertical, and the team was really like mature in that. And that's also something very positive, because I think 4 weeks ago we would have lost 3 balls and we would have considered probably 3 counterattacks. So this is first of all to mention. Galatasaray, I don't care, because I'm the coach of Fenerbahçe. I watch just my team. I will watch and I will think about Galatasaray when we play Galatasaray. Now it's not the time to speak about Galatasaray. The table is not important at the moment. How you say, yol uzun. Yeah, that's it. Öncelikle bu akşam çok mutluyum çünkü zor bir maçtı. Ligin alt sıralarındaki takımlara baktığımız zaman maçlar her zaman zor geçiyor. Mesela Karagümrük'le oynadığımız maçı da söyleyebilirim ama bu takımlara baktığımız zaman bu takımlar arasında en iyi istatistiğe sahip rakip bugünkü rakibimizdi. Dolayısıyla ben maçtan önce çok gergindim diyebilirim. Çünkü zorlu bir Pilsen maçı oynamıştık. Sonrasında seyahat ettik. Hem İstanbul dışında oynadık bu maçı, hem de zaman farkı vardı, saat farkı vardı. Dolayısıyla bu maçtan önce çok gergindim. İstatistiklerine baktığımız zaman maç başı 17 ortalama yapıyorlar. Diğer takımlara baktığımızda, mesela Karagümrük'e baktığımızda maç başına 6, 7, 8 ortalar yapıyorlar yaklaşık olarak. Dolayısıyla Kayseri'nin orta sayısı, maç başına orta sayısı 2 katından daha fazla diğer takımların. Ve yaptıkları ortalarda kaliteli orta yapıyorlar. Bu yüzden bizim yapmamız gereken şey sakin kalmaktı. Tabii ki başta kolay olmadı bizim için boşlukları bulabilmek. Ve kolay olmama sebebi de buydu. Boşluk bulamadığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Sakin kalmamız ve topu tutmamız, topu çevirmemiz ve rakibi oynatmamız, rakibi hareket ettirmemiz, koşturmamız gerekiyor. Ta ki dikine pas atmak için doğru anı bulana kadar, ki takım da bu konuda olgunlaşıyor. Bunun da
pozitif bir durum olduğunu düşünüyorum. Eğer 4 hafta önce bu maç oynanmış olsaydı eminim ki 3 tane top kaybı yapardık ve 3 top kaybının akabinde kontra atak yerdik. Galatasaray'ı şu anda umursamıyorum çünkü ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ben sadece kendi takımıma bakıyorum, kendi takımımı izliyorum. Onları izlemeye ve analiz etmeye, onlarla oynayacağımız zaman başlayacağım. Şu anda zaten bunun için doğru zaman değil. Lig sıralaması da önemli değil şu anda çünkü önümüzdeki yol uzun. Oğuzhan Bey. Oğuzhan Memiş Anadolu Ajansı. İsmail Yüksek'in yokluğunda bugün Fred'i sahada gördük. 2 golde de önemli payı var. Hatta Kerem'in attığı golde de çok iyi bir pas olduğunu izledik. Fred'le ilgili neler söyler? Bir de dakika 85'te yanlış hatırlamıyorsam ben ilk kez hocaya tezahürat yapıldığını duydum. Çok şiddetli şekilde statta. Neler hissetti tribünde kendi ismini duyduğunda? So coach, today in the absence of İsmail Yüksek, Fred played and he contributed to the 2 goals scored by the team, especially in Kerem's goal. He made a wonderful pass. What do you think about his performance? And the second question is that today in the 85th minute, if I'm not mistaken, for the first time the fans were chanting your name and it was very loud. So how did you feel? I didn't hear. Honestly, I was focused on the game, but after they told me, I'm very happy because, yeah, Fenerbahçe is a massive club with a massive fan base, and if, you know, for a coach, for the team, for the players, the fans are the most important thing. So if they are happy, I'm also happy. Fred played fantastic. You know, it's not easy for him to just jump inside the game after, let's say, 70 minutes, 75 minutes. I always told him, stay calm, your time will come, because we found stability, very good stability with Ismail. So it's not easy then to come inside the team, because with, yeah, let's say Eddie, with Izo, and then with Marco, we had our 3 midfielders. So sometimes it's not a decision against Fred, but a decision for Izo, for Marco, for Eddie. But the best thing is that his mood is always positive. He's very, very professional. You see his CV and his quality he showed today on the pitch. I'm really happy for him because he played with a lot of energy, off the ball, with the ball, fantastic contributions to the goals. So I'm very, very proud of Fred tonight. Rica ederim. Açıkçası maç içerisinde bunu duymadım çünkü ben maça odaklanmıştım. Fakat maçtan sonra bunu bana söylediler. Ben de çok mutlu oldum çünkü Fenerbahçe dev bir kulüp ve çok büyük taraftar kitlesine sahip bir kulüp. Futbolcular için, bir teknik direktörler için her zaman en önemlisi taraftarlardır. Dolayısıyla eğer onlar mutluysa ben de mutluyum. Fred bugün harika bir performans sergiledi. Onun için kolay değildi aslında uzun süre oynamadıktan sonra gelip 70-75 dakika oynamak. Ama ben ona her zaman şunu söyledim. Sakin kalmasını söyledim. Çünkü orta sahada bir istikrar yakalamıştık İsmail ve Edi ile, ki kolay da değil tabii ki. Marco ile birlikte orta sahada bir üçlü yakalamıştık ve bu şekilde oynuyorduk. Bu kararı verirken aslında Fred'e karşı verilmiş bir karar değil. Bu sadece İsmail, Marco ve Edi'den yana verilmiş bir karar ama Fred'e karşı verilmiş bir karar değil. Ki bizim için en iyi durumda o her zaman çok pozitif bir insan ve çok çok profesyonel bir futbolcu. Kariyerine bakıyorsunuz, kalitesini görüyorsunuz ki bugün kendisi de sahada gösterdi. Onun adına çok mutluyum. Gerçekten çok büyük bir enerji koydu sahaya, hem toplu oyunda hem topsuz oyunda. Harika katkı sağladı gollerde de. Dolayısıyla onunla gurur duyuyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. You can make one more. Okay. One more. Buyurun İrfan Bey. Otobüs var da otobüs bekliyor. Teşekkür ederim hocam önce. Otobüs hareket edecek. Göreve başladığınız ilk maçınıza çıktığınızda Eylül 2025'ten bu yana Süper Lig'de en fazla galibiyet alan ve puan toplayan takımsınız. Şu anda da yenilgisiz olarak devam eden tek takım Fenerbahçe. Bununla ilgili neler söylemek ister? Bu kadar kısa süre içerisindeki bu takımdaki gelişim, fiziksel anlamda şu anda ne durumda, onu da öğrenmek isterim. So since your first match in Fenerbahçe, since then Fenerbahçe is the team with most wins and most points in the league, and right now Fenerbahçe is the only unbeaten team in the league. So we can say that in a very short while the team showed a big improvement. What would you like to say about this, and what is the current physical? How is the current physical condition of the team right now? Yeah, I can say that the team is working really hard. The players, they deserve this kind of trust from us because they work hard. They think about football. You know, when we present an opponent, they think about them. You know, they are
really caring about Fenerbahçe. I like the intensity in the training session. I like the mood. We have, just happy people there in Samandra, not just the players. And this is very important for me, that everybody comes in the morning. We meet, 9 o'clock, but with a smile, with a big smile. And we see it in the training sessions, in the pitch. I really enjoy, and it's the quality, the mentality of these players all together, who is playing, is trying hard on the pitch, who is on the bench, is cheering, it's pushing, and it's training well to make pressure, to play. And this is the right situation. We have a good concurrent situation, a healthy concurrent situation. So it's about the players, it's about the team. And the physical condition is good, it's getting better. But in some, especially the third game in a row like now, today, you feel it. You feel it after 60 minutes. We need fresh legs, but in Pilsen, we could, we changed some players, so that tonight, for example, Marco is fresh, Kerem was fresh, Nene was fresh, who else? Levent was fresh. So it was important today. Şunu söyleyebilirim, takım çok sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve bizlerin ona olan güvenini bütün futbolcular, bütün takım hak ediyor. Çünkü çok sıkı çalışıyorlar ve futbolu da çok düşünüyorlar. Biz onlara bir rakibi anlattığımız zaman rakip üzerine kafa yoruyorlar. Çünkü Fenerbahçe'yi umursuyorlar. Antrenmanların temposu, şiddeti çok iyi ve takımın modu da çok iyi. Herkes mutlu ve sadece futbolcular değil, çalışanlar da aynı şekilde çok mutlu ki bu benim için çok önemli. Bizler sabah 9'da toplandığımızda herkes gülen, yüzünde büyük bir gülümsemeyle geliyor tesise. İdmanlarda da bu şekilde. Gerçekten keyif alıyorum bu durumu görmekten dolayı. Tabii ki bu durum oyuncuların kalitesi ve mentalitesiyle alakalı bir durum. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oynamayanlar, kulübede olanlar da takım arkadaşları için her zaman kulübeden destek olmaya çalışıyor. Takım arkadaşlarını yukarı çekmeye çalışıyorlar. Takım içerisinde oyuncular arasında iyi ve sağlıklı bir rekabet var. Ama belirtmiş olduğum gibi bu iyi gidiş tamamen takım sayesinde, oyuncular sayesinde. Takımın fiziksel kondisyonu da daha iyiye gidiyor. Ama özellikle 3 maç üst üste oynadığımızda kısa sürede tıpkı bugün olduğu gibi birazcık onu hissedebiliyorsunuz. 60. dakikadan sonra birazcık taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyaç duyuyoruz. Bugün de bu ihtiyacı duyduk. Pilsen maçında bazı değişiklikler yapmıştık. Yapmış olduğumuz değişikliklerin neticesinde de bugün Marco, Kerem, Nene gibi oyuncular daha taze bir şekilde maça çıktılar. Aynı şekilde Levent de öyle. Bu durum bizim için önemliydi. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederim.